Charles Ingram Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının Britanya versiyonuna katılıyor. Milyoner olması ile arasında engel olan son bir soru kaldı. Joker hakları bitti. O son soruda 100 sıfırlı 1'e ne denir diye sorulmuştu. A. Google, B. Megatron, C. Gigabit, D. Nanomol. Charles bu konuda hiçbir fikri yok gibi davranıyor. Ancak Charles birkaç saniye sonra fikrini değiştiriyor. I think it's a nanomol. But it could be a gigabit. And I have to say I don't think I've heard of a Google. Hayatı boyunca Google kelimesini hiç duymamış olsa da birdenbire bu konuda emin hissediyor. I really do think it's a Google. Stüdyodaki gerilim artık dayanılmaz hale geliyor. Bu şovun milyoner olan 3. hikayesi olabilir mi? You just won 1 million! Ancak Charles Ingram bu parayı hiçbir zaman alamadı. Çünkü o bir dolandırıcı. Charles Ingram kimdir? 6 Ağustos 1963 doğumlu İngiliz dolandırıcı, romancı, eski İngiliz ordusu binbaşı ve bilgisayar tamircisi Kim Milyoner Olmak İster isimli ITV televizyon yarışma programında Eylül 2001'de kaydedilen bölümlerde Ingram, gösterinin maksimum 1 milyon sterlinlik ödülünü kazanmak için 15 soruyu doğru yanıtladı. Stüdyodaki 2 suç ortağıyla birlikte tüm gösteriyi başlattı. Ama nasıl oldu? Kim Milyoner Olmak İster formatını muhtemelen herkes biliyordur. Kim Milyoner Olmak İster, 2 Ağustos 2011 tarihinden beri ATV'de yayınlanan yarışma programıdır. Günümüzde Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulmakta olup pazar akşamları saat 20'de yayınlanmaktadır. 100'den fazla ülkede var. Şimdi İngiltere'deki yarışmada yaşananlara gidelim. Charles Ingram, 9 Eylül 2001 yılında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılmıştır. Yarışmaya hak kazanma sorularını diğerlerinin aksine en hızlı yanıtlayan o oldu. Onu 1 milyon sterlin kazanmaktan uzak tutan şey 15 soru. O zamanın parası ile 1.6 milyon euro. Chris Tarrant soruları sormaya başlıyor. Charles ilk 7 soruda Joker haklarını kullanarak çuvalladı. Görünüşe göre Charles için pek iyi bir gün değil. Milyoner olmak için 8 soru kaldı ve elinde sadece yarı yarıya Joker hakkı kaldı. 32.000 sterlin değerindeki 10. sorudan itibaren sorular iyice zorlaşmaya başlıyor. Soru şu: 2000 yılında çıkan Born to Do It adlı hit albümünü kim çıkardı? Yarışma boyunca olduğu gibi bu konuda da hiçbir fikri yoktu. Yarı yarıya Joker hakkını kullanmak zorundaydı. A1 ve Craig David seçenekleri kaldı. I think it's A1. Eşi Diana huzursuz gibi görülüyor. Craig David'in doğru cevap olduğunu biliyor. Sürekli sıkıntılı tavırlar sergiliyor ve adaylara bakıyor. Sanki bir şeyler bekliyor. Hiçbir şey olmamış gibi şansını deniyor. Diana tekrar sinematik öksürüğü ile şansını deniyor. Evet. Charles bu sefer anladı. Kararsız olan Charles birdenbire adını daha önce hiç duymadığı Craig David konusunda kendisini emin hissediyor. 80% of the time I'm wrong when I guess. So now I'll go Craig David. Yeah. You just won £32,000. Charles'ın Joker hakları bitti ve milyoner olana kadar sadece 5 soruya daha doğru cevap vermeliydi. 11. soru için Bay V oyuncuları hangi sporun amatörleri ve profesyonelleri arasında yıllık maçtı diye soruldu. But I think it's cricket. But I'm not sure. But the reason I think it's cricket is... Ve yine bir öksürük. Ama bu sefer Tekvan Vitok Charles'ın arkasında ve katılımcıların arasında oturuyor. Diana etrafa heyecanlı bir şekilde bakmaya devam ediyor. Ingram ailesi ve Tekvan birbirlerini tanıyorlar. Önceki gece bu üçünün dolandırıcılığı birlikte tasarladığı söyleniyor. Charles'ın hızlı bir şekilde cevap ihtimallerini gözden geçirmesi gerekiyor. Doğru cevap seslendirildiğinde Vitok veya Diana dikkat çekecek şekilde öksürmeye başlıyor. 11. soruya geri dönelim. Charles emin olmak için soruya vereceği cevabı tekrarlıyor. I think if I had to guess, and I think I'd take cricket. Ve yine dikkat çekici bir öksürük Vitok'tan geliyor. Mikrofon öksürük sesini kaydetmiştir. Vitok Charles'a 12, 13, 14. soruda öksürerek yardımcı oldu. Vitok sorunun cevabını bilmediği anda yanında oturan kişiye sorar. Sonunda 1 milyon değerindeki soru geldi. I really do think it's a Google. You thought it was a nanomole? I'm sure it's Google.
I'm going to play Google. Ve sonrasında Charles 1 milyonu kazanır. You just won 1 million! Bu yüklü miktar kazancın sevinci çok kısa sürdü. Yayın sırasında stüdyo çalışanları da bir şeylerin ters gittiğini düşünmeye başlıyor. Ses kayıtları incelendikten sonra bu fark edildi. Charles, Diana Ingram ve Teck Van Wittok hedefe yönelik olarak öksürük ile iletişim kuruyordu. Charles ve Diana için 18'er ay denetimli serbestlik şartı ile ceza verilmişti. Ayrıca 15.000 para cezası ödemek zorunda kaldılar. Teck Van Wittok 12 ay denetimli serbestlik ve 10.000 ödemek üzere serbest bırakıldı. Bugün halen suçsuz olduklarını savunuyorlar. 2015 yılında bir kitap bu üçlünün hile yapmış olmasının mümkün olmadığını kaleme almıştı. Wittok program boyunca 192 kere öksürmüştü. Ancak sadece doğru cevaplarda değil, yanlış cevaplarda da öksürmüştü. Ingram öksürükleri hiç duymamış olabilir mi? Ayrıca Chris Tarrant öksürükleri hiçbir şekilde fark etmedi. Yine de detaylı ses analizi yapınca öksürükler gösteriyor ki her şey oldukça dikkat çekiciydi. Ayrıca Charles, En Zayıf Halka ismindeki bir yarışmada Cehennemin Mutfağı yarışmasında ve Eşleri Değiştirmek isimli bir yarışmanın İngiliz versiyonunda yer aldı. Benim fikrimi sorarsanız çok ucuz bir numara ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını kandırmayı denediler. Well, I should make one thing clear, and I'll only say it once, and that's it, and then I'll move on and talk about the victim side of it. We didn't cheat on that show. There was no plan to cheat on that show. I won that money perfectly honestly and fairly and squarely, and while I was sitting there in the centre of the studio, I did not notice any coughing at all. I was entirely unaware of it. As for the victims, I've heard a lot of people say that this is a victimless crime. Well, actually, there are victims. The 3 defendants were the victims. We should not have been found guilty on the evidence that was presented in court. We were found guilty on a very good story. Pieces of the jigsaw crammed together that were ill-fitting, and indeed pieces were missing and they were wallpapered over. Why did you cough then, Diana? I think I needed to clear my throat. Why were you looking at the monitors? Why was I looking at the monitors? Well, because that's the only way you can see Charles's face. Why not just admit it? We didn't do it. We really didn't cheat. I certainly did not cheat. In the middle of that room, I heard no... Şimdi ne olacak diye bekliyorsunuz? Abone olun.